Merhabalar, ben Zehra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 dakikada yapabileceğimiz bir börek yaptım. Hem de sebzeli bir börek. Yaz aylarına da yakışır. Çok çabuk yapabileceğimiz, şekliyle de göz dolduran, bakın böyle kıvrımlı kıvrımlı şekilde göz dolduran, dışı çıtır içi yumuşacık sebzeli patlıcanlı bir börek yaptım. Siz isterseniz peynirli, kıymalı da yapabilirsiniz. Ben sebzeli yapmayı tercih ediyorum. Buyurun, içini de açayım size. Bakın, içi yumuşacık, sebzeli, dışı çıtır çıtır ve 3 malzemeli yaptım. Su, tuz ve unla yaptım. O kadar kolay, çabuk ve az malzemeli bir börek yaptım. Size çıtırlığını da göstermek istiyorum. Kenarların çıtırlığı, içinin yumuşaklığı da çok güzel oldu. Çıtır çıtır, içi de yumuşacık, sebze dolu. Hep birlikte tarifimi yapmaya geçelim. 1,5 su bardağı ılık suyumu yoğurma kabıma ilave ediyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ardından bir yumurtanın akını ilave edeceğim. İsterseniz yumurta akını kullanmayabilirsiniz. Ben sarısını böreğimin üzerine süreceğim için akını da içine ilave ettim. İsterseniz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Sıvılarımı karıştırdıktan sonra unuma geçiyorum. Burada 3 su bardağı glutensiz unum var. Halk ekmek GNK sarı kutu. Azar azar sıvı malzemelerimi ekledim. Tahta kaşığımla karıştırıyorum. Azar azar ilave ediyorum ki birden unun hepsini dökersek birden kas katı bir hamur elde etmiş olacağız. Glutensiz unlar biliyorsunuz bu şekilde olmuyor. Azar azar yoğurdukça, karıştırdıkça bakıyoruz ne kadarını aldıysa ona göre ilave ediyoruz. Hepsinin tamamını ekledim. 3 su bardağı glutensiz unumu iyice bir karıştırdım onları. Gördüğünüz gibi henüz cıvık bir hamur. Ama buna daha fazla un ilave etmeyeceğim. Artık yüzeye almam gerekecek. Masamın üzerine alacağım. 1 su bardağı yine bir glutensiz un aldım. Masamın üzerine biraz unumu serpiyorum. Yoğurma kabındaki hamuru da, cıvık hamuru da un serptiğim masama alıyorum hepsini. Ve üzerine de tekrar yarım su bardağı glutensiz unu ekleyeceğim. Yani toplamda gördüğünüz gibi yarım su bardağı glutensiz unu üzerine serptim. Ve artık yoğurmaya başlayacağım. Yani 3 su bardağı glutensiz unu içerine kullandık hamurumuzun içine. Yarım su bardağında hamurumuzu yoğururken kullanıyoruz. Toplamda 3,5 su bardağı glutensiz un kullanmış olduk. Hamurumuz gördüğünüz gibi hala cıvık bir hamur. Nasıl bu un yetecek diye düşünüyorsanız izlemeye devam edin. Glutensiz hamurlu yaparken çok fazla un kullanmıyoruz. Hamurumuz her daim cıvık bir hamur yoğuracağız. Sonra bir yüzeye alacağız. Azar azar unumuzu ilave ederek hamurun nasıl şekil aldığını göreceksiniz. Avuç içlerimizle hamuru kenardan içe ala ala yoğurmaya devam ediyoruz. Glutensiz hamur yaptığım zaman her defasında söylüyorum. Her tarifimde de videolarımda anlatıyorum. Beni ilk defa dinleyenler için de tekrarlamak istiyorum. Glutensiz hamur yaparken bir yüzey almamız lazım. Ve unumuzun tamamını boşaltmadan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdukça unumuzu eklememiz gerekiyor. Ve elimizi hamurumuz bitene kadar yoğurmaktan almıyoruz. Yani her defasında yoğurmaya devam edeceğiz. Her defasında hamurumuzu mıncıklayacağız. Elimiz hep hamurda olması lazım ki yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yoksa taş gibi sert bir hamur elde etmiş oluyoruz. Ve artık gördüğünüz gibi hamurum da kıvamını aldı. Yumuşak bir hamur oldu. Hem yumuşak hem hala da böyle elime yapışan bir hamur. Bu hamurun kıvamı çok iyi oldu. Şimdi artık hamurumu açmaya geçeceğim. 1 su bardağı glutensiz undan gördüğünüz gibi yarısını kullanmış oldum. Diğer yarısını da yufkalarımı açarken kullanacağım. Yarım su bardağı glutensiz unumda artık bir yumağımı alıyorum. Ve hamurumuzun üzerine de yufkaları açarken örtüyoruz. Kurumasını istemiyorum. Hamurumu açmaya başlıyorum altını üstünü unlayarak. Bir oklava yardımıyla ince bir hamur açtım. Ve bunu üçgen şeklinde kestim. Ve bir tereyağı ve sıvı yağ karıştırarak bunu erittim. Siz hamurunuz ne kadar çok yaparsanız ona göre çok ya da az tereyağınızı ve sıvı yağınızı ona göre eritebilirsiniz. Ben burada 1 kaşık tereyağı, 3 kaşık da sıvı yağ ilave ederek bunu erittim. Yufkamın her tarafını bir güzel yağladım tereyağımla. Yufkama bu sefer ben farklı bir şekil verdim. Bu şekil vermemin nedeni ise böyle çıtır çıtır oldu. Hem de katman katman oldu. Hiç glutensiz olmayacak kadar güzel bir börek oldu. Böyle elimle şeklini verdikten sonra
Ben bu sefer sebzeli bir börek yapmayı tercih ettim. Sebzelerim ise yaz ayında olduğumuz için patlıcan, biber ve soğan, bunların üçünü kavurdum. Kısık ateşte kavurdum. Ve sebzeli börek yaptım. Siz isterseniz yine peynirlisini, kıymalısını da yapabilirsiniz. İç harcımı da böreğimin ortasına koyuyorum. Ben bol kullandım biraz. Daha güzel oldu. İçi yumuşacık orta kısmı ve kenarları da çıtır çıtır oldu bu şekil sayesinde. Ve hani içinde yağladığımız için her katmanda böyle yağlı yağlı çıtır çıtır olmasını sağladı. İlk yufkamı yaptım. Yağlı kağıdımı serdim, fırın tepsime de böreğimi ekledim. İsterseniz küçük yumaklar alıp tek tek yapabilirsiniz. Ya da benim gibi büyük bir yumak alıp bir kere de 4 tane börek yapabilirsiniz. Aslında ben bunu internette gördüm, bu tarifi. Daha doğrusu bunu hazır yufkayla yapıyorlardı. Ben de hemen kolları sıvadım. Kendi hazır yufkamı yaptım. Kolayca un, su ve tuzla. Ve iç harcımı da sebzeli tercih ettim, daha hafif olması için. Büyük bir yufkamı açtım. İnce açmanız önemli. İnce olması için de oklavayla açıyorum. Yufkamı açtıktan sonra dörde böldüm. Yine aynı şekilde içine her tarafına gelecek şekilde yağladım. Artık hamurlarıma şekillerini vermeye başladım. Teker teker hepsini kesmeden size göstermek istedim. Yırtılabilir, hiç önemli değil. Çünkü incecik bir yufka açtım. Hepsini teker teker şeklini verip iç harçlarını ekledim. Çok basit bir hamur. Yapması da çok kolay. Aslında internette bunu hazır yufkayla yapmışlardı. Ben de hemen kolları sıvadım. Kolaycana bir hamur yaptım. İncecik yufkamı da açtım. Aynı onun gibi oldu. Ben bu hamurla bir de gözleme yaptım. Aslında bildiğiniz gözleme hamuru. Çok kolay, un, su ve tuzla yaptığımız. Hem börek yapmış oldum, hem de gözleme yapmış oldum. Gözlemeyi de aynı harçla yaptım. Sebzeli bir gözleme yaptım. O da çok güzel oldu. Yumuşacık. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olduk aslında. Bir hamur yaparak iki ayrı lezzeti elde etmiş oldum. Sizler de deneyin, göreceksiniz. Yaptığınıza değecek. Ve çok basit. Yapması da çok kolay. Şeklini vermesi de çok kolay. Hepsinin şeklini verdim. Şimdi bunların yumurta sarılarını üzerine süreceğim. Her bir köşesine değecek şekilde. İsterseniz üzerine susam ve çörek otu da atabilirsiniz. Ben atmadım bu sefer. Bunları 180 derece fırında yarım saat pişirdim. Üzeri kızarana kadar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sizlere glutensiz tarifler yapmaya devam edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve videolarım hakkında yorum yapmayı unutmayınız. Ve kanalıma abone olunuz. Kanalıma abone olup yandaki zil sesini de açın. Oraya tıklarsanız, yandaki zil işaretine tıkladığınız zaman videolarımda, yeni bir video yayınladığımda ilk siz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.